Çanakkale cephesinde yaralanmak çoğu zaman ölümle eş anlamlıydı. Kurşun ve şarapnel yaraları kadar enfeksiyon, susuzluk ve şok da askerleri hayattan koparıyordu. Siperler dar, çamurlu ve hijyen koşullarından tamamen yoksundu. Yaralı askerler çoğu zaman saatlerce, bazen günlerce sedye bekledi. Bir askerin hayatta kalması, aldığı yaranın ciddiyetinden çok taşınma süresine ve ilk müdahaleye bağlıydı. Çanakkale siperlerinde hastalık, çoğu zaman düşman ateşinden önce gelmiştir. Askerler günlerce aynı üniformayla, aynı çamurun içinde, bitlerin sardığı bedenlerle yaşamaya çalışmış, temiz suya erişim neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu ortamda kifo, dizanteri ve kolera yalnızca ihtimal değil, kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Ateşlenen askerler çoğu zaman vurulduklarını değil, hasta olduklarını bile anlayamadan yere yığılmıştır. Bu tabloyu en net şekilde cephede görev yapan bir hekim kayda geçirmiştir. Doktor Tevfik Sağlam, Osmanlı Ordusu tabibi. Çanakkale Sıhhiye Hizmetleri. Doktor Tevfik Sağlam, Çanakkale'de görev yapan ve cephe gerisi sağlık düzenini belgeleyen en önemli hekimlerden biridir. Kendi raporlarında ve sonradan yayımlanan hatıralarında şu gerçekler yer alır. Yaralıların büyük kısmı kan kaybından değil, enfeksiyondan hayatını kaybetmiştir. Ameliyatların önemli bir bölümü eter veya kloroform olmadan yapılmıştır. Sıcak, sinek ve açık yaralar nedeniyle kangren vakaları çok yaygındır. Siperlerde askerlerin çoğu kurşunla değil, ateş ve ishalle eriyor. Tedavi edecek ilaçtan çok, yıkayacak suya ihtiyaç vardır. Sağlam'ın raporlarında özellikle şu cümle dikkat çeker. Askeri kurtarmak için zamanla yarışıyorduk. Fakat çoğu zaman yoktu. Bu raporlar, Çanakkale'de tıbbi başarının değil, dayanıklılığın esas olduğunu gösterir. Safiye Hüseyin Elbi, Osmanlı Hilali Ahmer hemşiresi. Safiye Hüseyin Elbi, Çanakkale'de görev yapan ilk profesyonel Türk hemşirelerden biridir. Hatıralarında cephe gerisi hastaneleri şöyle anlatır. Sedye yokluğunda yaralılar kapı kanatlarıyla taşınmıştır. Bir hemşire bazen 100'den fazla yaralıya tek başına bakmak zorunda kalmıştır. En ağır yük fiziksel değil, askerlerin son sözlerine şahit olmaktır. Askerler ateş içinde kıvranıyor. Çoğu su isterken gözlerini kapıyor. Kurşun sesi yok ama ölüm var. Elbi'nin anılarında geçen ortak bir tablo vardır. Askerler acı içinde bile "Anama söyleyin" diye başlayan cümleler kurar. Hemşireler bu sözleri ezberler çünkü yazacak kağıt çoğu zaman yoktur. Siperlerdeki dizanteri salgını askerin bedenini günler içinde çökertmiş, susuzluk ise bu çöküşü hızlandırmıştır. Çoğu asker, hastalıktan dolayı ayağa kalkamayacak hale gelmiş olmasına rağmen mevzisini terk etmemiştir. Taşıyacak sedye olmadığı için hasta askerler çoğu zaman bulundukları yerde bekletilmiş, bu bekleyiş bazen ölümle sonuçlanmıştır. Bu durumu bir asker, ailesine yazdığı mektupta açıkça anlatmıştır. Er Hasan Ethem, 57. Alay. Mektup, 18 Temmuz 1915. Ana, burada kurşundan evvel hastalık var. Karnımız tutmaz, dizlerimiz kalkmaz oldu. Yine de siperi bırakmak yok. Bu satırlar, askerlerin hastalığı bile bir geri çekilme sebebi olarak görmediğini, beden çökerken iradenin ayakta kaldığını göstermektedir. Onbaşı Mehmet Ali Efendi, 57. Alay, 1915. Çanakkale'de savaşmış askerlerin mektupları, arşivlerde ve yayımlanmış derlemelerde yer alır. Onbaşı Mehmet Ali Efendi'nin ailesine gönderdiği mektuptan aktarılan içerik şöyledir. Yaralıları taşıdık ana. Kimisi "beni bırak" dedi, kimisi dua etti. Doktor çoktu ama zaman yoktu. Eğer dönemezsem, bil ki vatan sağ olsun demeyi öğrendim. Bu mektup, cephedeki askerin ölümü kabullenmiş ama teslim olmamış ruh halini açıkça gösterir. Cephe gerisindeki sahra hastaneleri, yaralıların yanı sıra salgın hastalık taşıyan askerlerle dolup taşmıştır. Aynı çadırda
hem kurşun yarası olanlar hem de bulaşıcı hastalık taşıyanlar bulunmuş, bu durum yeni enfeksiyonların yayılmasına neden olmuştur. Doktorlar çoğu zaman hangisini önce kurtaracaklarına karar vermek zorunda kalmıştır. Bu ikilemi yaşayan hekimlerden biri durumu şöyle kaydetmiştir. Doktor Akil Muhtar Özden, askeri tabip. Not defteri, Ağustos 1915. Bir çadırda hem kurşun yarası hem tifolu asker var. Ayıracak yerimiz yok. Hastalık hastanede bile yayılıyor. Bu ifadeler cephe gerisinin de cephe kadar tehlikeli olduğunu ve hastanelerin çoğu zaman güvenli alanlar olmadığını ortaya koymaktadır. Çanakkale'de hastalık ve salgınlar resmi kayıtlara göre on binlerce askerin savaş dışı kalmasına neden olmuştur. Bu kayıpların büyük kısmı savaşın bitiminden sonra dahi etkisini sürdürmüş, hayatta kalanlar ömür boyu sağlık sorunlarıyla yaşamıştır. Siperlerde başlayan hastalık, askerle birlikte memleketlere taşınmış, savaş cepheden çok daha uzağa yayılmıştır. Bu gerçeği bir asker, cepheden dönerken yazdığı satırlarda dile getirmiştir. Onbaşı Ali Çavuş. Çanakkale. Mektup. Aralık 1915. Kurşundan kurtulduk ama hastalık peşimizi bırakmadı. Eve dönenlerin çoğu eskisi gibi değil. Bu sözler, Çanakkale'nin yalnızca bir savaş değil, uzun süren bir bedel olduğunu göstermektedir. Bugün tarihçiler, Çanakkale'deki toplam kayıpların önemli bir bölümünün doğrudan çatışma dışı nedenlerden kaynaklandığını kabul eder. Hastalık, cephe gücünü azaltmıştır. Moral çökertmiştir. Savunma hatlarını zayıflatmıştır. Ama bu kayıplar çoğu zaman anıt taşlarına yazılmamıştır. Çünkü bu askerler hücumda ölmemiştir. Kahramanlık sahnesinde düşmemiştir. Sessizce tükenmiştir. Çanakkale'nin gerçek yüzü işte bu sessizlikte saklıdır. Bu cephede savaş yalnızca mermiyle değil, bedenle ve sabırla verildi.